Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop'ta mimari dosyalarla çalışırken işimize yarayacak ipuçları öğreneceğiz. İlk anlatacağım şey layer maskları veya layer maskeleri. Layer maskeleriyle çalışmak ilk başta biraz zor gelebilir ama mimari görsellerinizi düzenlerken bu maskeleri sıklıkla kullanmanızı öneririm. Bu şekilde esas dosyalarınızda değişiklik yapmadan görsellerinizi düzenleyebilirsiniz. Mesela projemde buraya ahşap malzeme ekleyeceğim. İlk olarak bunu layer maskelerini kullanmadan yapacağım. Bunun için öncelikle projemde kullanmak istediğim görseli sürükleyerek Photoshop'a atıyorum. Daha sonra Command Ctrl T tuşlarına basarak bunun boyutunu düzenliyorum. Bu dosyayı kopyalamak için seçim aracı aktifken klavyemden Alt tuşuna basarak bu layer'ı sürükleyebilirim ve bu şekilde burada ikinci bir layer oluşuyor görüldüğü gibi. Daha sonra bu layer'ları isterseniz seçip sağ tıklayarak birleştirebilirsiniz. Ama ben genelde kopyalama işlemini bu şekilde yapmıyorum. Yani ekstradan layer oluşmasını istemediğim durumlarda klavyemden Command ya da Ctrl A tuşlarına basarak bu layer'ın içindeki her şeyi seçiyorum. Daha sonra az öncekiyle aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Yani seçim aracı aktifken klavyemden Alt tuşuna basarak bu görseli sürüklüyorum. Daha sonra Command ya da Ctrl D tuşlarına basarak seçimi iptal ediyorum. Bu şekilde görüldüğü gibi Photoshop yeni bir layer oluşturmuyor. Bu işlemi, kopyalama işlemini aynı layer içinde yapıyor. Şimdi arkadaki çizimi görebilmek için bunun opasitesini biraz düşürüyorum. Ve buradaki lasso aracını aktif hale getirerek bu layer'dan silmek istediğim parçaları seçiyorum. Mesela bu layer için bu çizgilerin dışında kalan parçaların silinmesi gerekiyor. Materyallerinizi Photoshop'ta her zaman bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman ilk başta buraya atmış olduğunuz ahşap materyal üzerinde değişiklik yapmış oluyorsunuz. Yani bunun mesela geri kalan parçalarını sildim şu an için. Bu işlemi geri alabilirim. Buradaki geçmişi kullanarak her zaman bunu geri getirebilirim. Ama Photoshop'ta çalışmaya devam ettikçe buradaki geçmişte geriye gitme adımınız limitleniyor. Yani belli bir yere kadar geçmişe gidebiliyorsunuz burada. Bu yüzden de Photoshop'ta bu şekilde çalışırsanız ilk attığınız dosyalara her zaman ulaşamayabilirsiniz ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde tüm işlemleri baştan yapmak zorunda kalırsınız. Bu gibi durumlarda layer maskelerini kullanabilirsiniz. Buradaki layer'ıma maske eklemek için bu alt taraftaki maske ekleme seçeneğine basıyorum. Bunu yapınca burada bir değişiklik olmuyor ama layer'ımın yanına burada arada bir kilit sembolü olan beyaza boyanmış bir sayfa geliyor. Bu maskenin beyaz olması layer'ımızdaki her şeyin görünür olduğu anlamına geliyor. Eğer maskeniz siyah olursa eklenmiş olduğu layer'daki hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Buradaki renginizi değiştirerek klavyenizden Alt Backspace tuşlarına basarak maskenizi buradaki renge boyayabilirsiniz. Ve mesela bu layer'ınızı yer yer görüntülemek istiyorsanız buradaki rengi siyah çevirerek layer'ınız üzerinde yer yer boyamalar yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman görüldüğü gibi maskeniz üzerinde de siyah ve beyaza boyanmış alanlar oluşuyor. Klavyenizden Alt tuşuna basıp bu maskeye tıklayarak maskenizi görüntüleyebilirsiniz. Ve bunun üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Her zaman buradaki layer'ınıza tıklayarak layer'ı aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi ben buradaki maskeyi sileceğim. Ben bu ahşap materyalimin sadece bu yüzeye atanmasını istiyorum. Bu yüzden klavyemden W'ye basarak sihirli değneği aktif hale getiriyorum ve buradaki alttaki layer'ıma gidip boyamak istediğim alanı seçiyorum. Daha sonra maske eklemek istediğim layer'ı aktif hale getirerek buradan layer maskesine tıklıyorum. Bu şekilde seçmiş olduğum layer'a maske atamış oluyorum. Yani bu layer'ı sadece az önce yaptığım seçim çerçevesinde görüntülemiş oluyorum. Bu şekilde çalışırken layer'larınızı ve layer maskelerinizi kopyalayabilirsiniz. Yine herhangi bir layer'ı kopyalamak için klavyenizden Alt tuşuna basarak bu layer'ı taşıyabilirsiniz. Buradaki layer'a bir maske bağlamış olduğum için bu layer maskesiyle birlikte kopyalandı. Buraya sağ tıklayarak layer'ın maskesini silebilirsiniz. Şimdi ben az önce yaptığım işlemin aynısını bu sol taraf için de uygulayacağım. Bu yüzden öncelikle buradaki layer'ımı olması gerektiği yere taşıyorum. Klavyenizdeki yön tuşlarını kullanarak da görsellerinizin yerini belirleyebilirsiniz. Şimdi yine bu layer'ı kapatıyorum ve alttaki layer'ımı aktif hale getirip sihirli değnekle bu layer'ın aktif olmasını istediğim alanı seçiyorum. Daha sonra buradaki layer'ımı aktif hale getirip buradan maske eklemeye başlıyorum.
Ve görüldüğü gibi buradaki layer'ım seçmiş olduğum alan boyunca aktif oluyor. Yani sadece yapmış olduğum seçim içinde bu layer'ım görünüyor. Maskelerinizdeki seçim alanını her zaman değiştirebilirsiniz. Maskelerle çalışmanın güzel yanı da bu. Mesela projenize eklemek istemediğiniz alanı seçip tekrar maskenize gelerek bu alanı isterseniz siyahla boyayabilirsiniz. Bu şekilde seçmiş olduğunuz alanın görüntülenmesini kapatmış olursunuz. Bunu beyazla boyadığınız zamansa tekrar yaptığınız seçimi görünür hale getiriyorsunuz. Layer maskelerini fırçaları kullanarak boyayabilirsiniz. İkinci anlatacağım konu da fırçalar. Şimdi buraya sarmaşık eklemek istiyorum. Bu yüzden öncelikle eklemek istediğim görseli bilgisayarımda bularak çalışma dosyama atıyorum. Yine bunun boyutunu belirliyorum. Kopyalama işlemini aynı layer içinde yapmak için ilk başta olduğu gibi klavyemden Command Ctrl A tuşlarına basıyorum. Ve klavyemden alt tuşuna basarak buradaki görselimi aynı layer içinde kopyalıyorum. Şimdi alt taraftan buna maske ekliyorum. Bu maske beyaz renkte geliyor görüldüğü gibi. Yani buradaki layer'ımızın tamamı şu an için görünür durumda. Bunu siyaha çevireceğim. Bu yüzden buradaki rengi siyah getirdikten sonra klavyemden Alt Backspace tuşlarına basarak buradaki layer maskesini siyah boyuyorum. Bu renkleri klavyenizden X tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Böylelikle bu işlemi daha hızlı yapmış olursunuz. Şimdi görüldüğü gibi buradaki layer'ımın görünürlüğünü tamamen kapatmış durumdayım. Bunu fırçaları kullanarak yer yer görünür hale getireceğim. Fırça aracına klavyenizden B tuşuna basarak ulaşabilirsiniz veya buradan araç çubuğuna gelip seçebilirsiniz. Buraya basarak fırçanızın şeklini, boyutunu veya yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. Bu menüye herhangi bir fırça seti eklemek için de buradan yükle demeniz gerekiyor. Buraya basarak bilgisayarınıza internetten indirmiş olduğunuz herhangi bir dosyayı seçip aç diyerek Photoshop'ta açabilirsiniz. Ve klavyenizden alt tuşuna basarak bu listeden silmek istediğiniz fırçaları silebilirsiniz. Ama Photoshop'un kendi hazır olarak gelen fırça setinde değişiklik yapmamanızı öneririm. Şimdi ben burada kullanmak üzere herhangi bir fırça seçiyorum. Bu menüyü kapatıyorum. Ben bu layer'ı yer yer görünür hale getirmek için maskeyi beyazla boyayacağım. Bu yüzden buradaki rengi beyaza çeviriyorum. Bu şekilde maskem üzerinde boyama yapabilirim ve buradaki layer'ımı yer yer görüntüleyebilirim. Fırça aracıyla çalışırken fırçanızın büyüklüğünü sürekli olarak buradan değiştirmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu size vakit kaybettirir. Bunun yerine Mac bilgisayarlarda klavyenizden Ctrl Alt tuşlarına basılı tutarak mouse'unuzu sağa sola hareket ettirdiğinizde fırçanızın büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Mouse'unuzu yukarı aşağı hareket ettirirseniz fırçanızın opasitesini değiştirmiş olursunuz. Aynı işlemi Windows bilgisayarlarda yapmak için klavyenizden Alt tuşuna basıp mouse'unuzla da sağ klik yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yine mouse'unuzu sağa sola hareket ettirdiğinizde fırçanızın büyüklüğünü, yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde ise opasitesini değiştirebilirsiniz. Ve böyle çalışarak Photoshop'ta işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Maskelerle çalışırken de kendinize bu şekilde seçim alanları belirleyebilirsiniz. Ve her zaman herhangi bir hata olduğunda, mesela buradaki gibi bir hata olduğunda bu işlemi tekrar düzeltebilirsiniz. Mesela burayı siyahla boyarsam burayı tekrar görünmez hale getirebilirim. Fırça ayarlarını açtığınızda buradan fırçanızın yönünü değiştirebilirsiniz. Bu şekilde fırçayla çizim yaparken görsellerinizin tek düz olmasının önüne geçebilirsiniz. Buradan fırçanızın yönünü değiştirebilirsiniz. Klavyenizden kısa yol kullanarak bunun boyutunu ve opasitesini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde görsellerinizi daha gerçekçi olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Buradan başka fırçalar seçerek de boyamanıza devam edebilirsiniz. Ve bu gibi durumlarda yine maskenizle çalışmaya devam edebilirsiniz.
Klavyenizden Shift'e basarak buradaki layer maskesini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Mesela bizim aslında esas görselimiz bu şekilde. Bunun üzerinde hiçbir değişiklik yapmadık. Sadece buna yer yer maske atadık ve bunun görünüm şeklini değiştirdik. Maskeleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Fırçalarınızın Windows menüsünden fırça ayarlarını aktif hale getirerek şeklinde değişiklik yapabilirsiniz. Mesela seçtiğiniz fırçaya bir titreşim ekleyebilirsiniz. Boyunu değiştirebilirsiniz. Açı verebilirsiniz. Bunun yuvarlaklığını değiştirebilirsiniz. Veya buradan buna serpme etkisi de kazandırabilirsiniz. İsterseniz sayısını artırabilirsiniz. Renk ayarlarında buradan değişiklik yapabilirsiniz. Bu menüyü inceleyebilirsiniz. Şimdi anlatacağım şey adjustment layer'ları, yani düzenleme katmanları. Photoshop'ta görsellerinizin renk doygunluğunu, parlaklığını, kontrastını ve bunun gibi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu ayarları görselinizin bütününe veya seçmiş olduğunuz tek bir alana da uygulayabilirsiniz. Bu ayarları Image menüsünden Adjustments'a gelerek projenize ekleyebiliyorsunuz ama bu menüyü kullanarak bu ayarları eklemenizi önermem. Çünkü bu şekilde herhangi bir ayar eklediğiniz zaman bunu geri alma veya daha sonra bunun üzerinde değişiklik yapma gibi bir şansınız yok. Mesela burada şu an seçmiş olduğum layer'ın parlaklığını değiştiriyorum. Bu şekilde buradan başka bir düzenlemeyi de seçebilirsiniz. Ama bu işlemi böyle yaptığım zaman daha sonra bunu düzeltme şansım olmuyor. Mesela bu görsel üzerinde çalışmaya devam ettikçe bunun rengini tekrar değiştirmek isteyebilirim. Bunun yerine bu düzenleme işlemlerini bu alt taraftan yapmanızı öneririm. Buradaki ahşabımın rengini biraz değiştirmek istiyorum. Bu yüzden bu üst menüyü, Image menüsünü kullanmak yerine bu alt taraftan projeme Hue Saturation ekliyorum. Ve burada değişiklik yapmaya başlıyorum. Mesela bunun doygunluğunu biraz alıyorum. Ama bu işlemi bu şekilde yaptığım zaman görüldüğü gibi burada yapmış olduğum değişiklik tüm görsele, tüm projeme aktarılıyor. Ben yapmış olduğum bu ayarların sadece buradaki layer'a aktarılmasını istiyorum. Yani sadece buradaki ahşap parçası için geçerli olmasını istiyorum. Bunun için buradaki seçeneğe basmamız gerekiyor. Bunu yapınca bu alt tarafta bir ok beliriyor. Yani bu burada yaptığımız işlemin sadece bir alttaki layer için geçerli olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde de zaten görüldüğü gibi burada yaptığım değişiklik sadece buradaki parçaya uygulanıyor. Görselin geri kalanı için etkili olmuyor. Her zaman bu işlemi buradaki seçeneğe basarak tüm görsel için aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlemi böyle yapınca daha sonra bunun üzerinde değişiklik yapma şansınız oluyor. Mesela projede çalışmaya devam ediyorsunuz ve buradaki renk görselin geri kalanıyla uyuşmuyor. Tekrar buraya basarak aynı görsel üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bunun rengini değiştirebilirsiniz. Veya isterseniz buradan aynı layer'a başka düzenleme layer'ları da ekleyebilirsiniz. Mesela bunun parlaklık ve kontrastını değiştirebilirsiniz. Ama yine bunun sadece bu layer için aktif olması için buradaki seçeneğe basmanız gerekiyor. Bu düzenleme layer'larını gruplara da atayabilirsiniz. Mesela buradaki ahşaplarımı aynı grup içine alıyorum. Ve buradaki düzenleme layer'larını da grubun dışına çıkarıyorum. Şimdi bunların başındaki ok işareti kayboluyor. Buradaki seçeneğe basarak bu düzenleme layer'larını alttaki grup içinde aktif hale getirebilirim. Bu şekilde burada yapmış olduğum işlemler sadece bir alttaki grubu etkiliyor. Görselin geri kalanında aktif olmuyor. Bu yüzden projenize herhangi bir düzenleme layer'ı atayacaksınız. Bunu buradan yapmanız gerekiyor. Bu şekilde görselleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Ve burada istediğiniz kadar layer oluşturmaktan çekinmeyin. Daha sonra istediğiniz zaman bu layer'ları sağ tıklayarak birleştirebilirsiniz veya aynı elemanları bu alt menüden seçerek gruplayabilirsiniz. Burayı düzenli bulundurmanız sizin için faydalı olacaktır. İlk başta vakit kaybettirici gibi gelebilir ama çalışmaya devam ettikçe burada daha fazla layer oluşturduğunuz zaman hangi layer'da hangi görsel olduğunu karıştırabilirsiniz. Gruplarınıza sağ tıklayarak bunların rengini değiştirebilirsiniz ve böylelikle buradaki elemanları birbirlerinden daha kolay ayırabilirsiniz. Şimdi göstereceğim şey Command Ctrl Alt G kısa yolları. Şimdi ben buraya beton bir materyal ekleyeceğim. Bunun için ilk başta yaptığımla aynı işlemi yapacağım. Bilgisayarımdan herhangi bir görsel bularak bunu proje dosyama sürüklüyorum.
Daha sonra Command Ctrl T kısa yollarına basarak bunun boyutunu ayarlıyorum. Klavyemden Command Ctrl A'ya basarak burada yaptığım kopyalama işleminin aynı layer içinde gerçekleşmesini sağlıyorum. Bunu karışmaması için grupluyorum ve bu grubun da rengini değiştiriyorum. Şimdi buradan en alttaki layer'ı aktif hale getirerek sihirli değnekle seçim alanımı belirliyorum. Bu seçimi marke aracını kullanarak da düzenleyebilirsiniz. Kısa yolu M. Ben buradan M'ye basarak bu işlemi yaptım. Şimdi buradaki beton layer'ımın sadece burada yapmış olduğum seçim alanı içinde görünmesini istiyorum. Bu yüzden de buna buradaki seçenekle Layer Mask ekliyorum. Bu şekilde görselimde bir değişiklik yapmadan bunun görünürlüğünü belirleyebiliyorum. Ama bunu yaptığım zaman bu arkadaki gölge kayboluyor. Şimdi buraya yeni bir layer ekleyerek Command Alt G tuşlarına basıyorum. Veya Ctrl Alt G tuşlarına da basabilirsiniz Windows bilgisayarlarda. Bunu yaptığım zaman bu layer'ın yanında az önceki gibi bir ok işareti beliriyor. Yani bu layer'da yaptığım işlemlerin alttaki layer'ın seçim alanı boyunca etkili olacağı anlamına geliyor. Mesela B'ye basarak fırça aracını aktif hale getiriyorum. Bunun opasitesini de 100'e çıkarıyorum. Bu boş bir layer ve ben bu layer boş olmasına rağmen boyama yaptığım zaman sadece alttaki layer'ın seçim alanı boyunca geçerli oluyor. Alttaki layer'ımın seçim alanı da burasıydı. Bu yüzden bu layer üzerinde sadece burası boyunca boyama yapabiliyorum. Yani buradaki layer'ımın geçerli olduğu alanı alttaki layer'ımı etkiliyor. Bu işlemi Command Ctrl Z tuşlarıyla geri alabilirsiniz. Şimdi benim yapacağım şey buradaki beton dokuya gölge eklemek olacak. Üstteki layer'ım aktifken burada gölgenin olduğu alanı seçiyorum. Ve buradaki layer'ımı kapattığım zaman bu üstteki layer'ın da aktifliği kayboluyor. Çünkü bu layer alttaki layer'a bağlı durumda. Yani bu layer da bir nevi maske gibi çalışıyor. Sadece altında bulunduğu layer'ı etkiliyor. Şimdi bu layer'ımı burada yapmış olduğum seçim alanı boyunca boyuyorum. Ve bu layer'ın opasitesini düşürüyorum. Bu şekilde buradaki gölge efektini kaybetmemiş oluyorum. Bu kısa yolu bu gibi işlemler için kullanabilirsiniz. Mesela burada yeni bir layer oluşturup yine aynı tuşlara basıyorum. Gölgelerin koyudan açığa doğru gitmesi gerekiyor. Bu yüzden ben gölge oluştururken burada genelde birden fazla layer oluşturuyorum. Ve oluşturduğum bu layer'ların buradan modlarını değiştiriyorum. Anlatacağım bir diğer şey de layer modları. B'ye basarak fırça aracını aktif hale getiriyorum. Ve buradan yumuşak bir fırçayı aktif hale getiriyorum. Bu fırçanın opasitesini buradan değiştirebilirsiniz. Buraya fırçayla boyama yapıp bu layer'ın modunu Soft Light'a getiriyorum. İsterseniz layer'ınızın opasitesini de değiştirebilirsiniz. Buradaki diğer layer modlarını da inceleyebilirsiniz. Aradığınız etki için burada farklı layer modları bulunuyor. Bunları buradan deneyerek kullanabilirsiniz. Daha sonra yine yeni bir layer ekliyorum ve tekrar aynı kısa yolları kullanıyorum. Yani buradaki layer'ımı da alttaki seçime bağlıyorum. Bunun kenarlarda en koyu olması gerekiyor. Bu yüzden de burayı fırçayla boyayıp opasitesini düşürüyorum. Veya yine layer modunu da değiştirebilirsiniz. Ya da layer'ınızın üzerine gelerek yine bunda boyama işlemini yapmaya devam edebilirsiniz. Ve buradaki gölge çizgisinin bu kadar keskin görünmemesi gerekiyor. Buna buradan bulanıklık verebilirsiniz. Buradaki aracı kullanarak bu çizginin bu kadar keskin olmamasını sağlayabilirsiniz. Bu ders Photoshop'ta mimari görsel hazırlarken çalışmamızı kolaylaştıracak ipuçları öğrendik. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.